Kripto Tukar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz trend analizleri ve trend çeşitleri. Başlayalım arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi 3 çeşit trend analizimiz var. Bunlardan birincisi uzun vade trendi, ikincisi orta vade trendi, üçüncüsü de kısa vade trendi arkadaşlar. Uzun vade trendi dediğimiz 1 yıl ve üzerindeki fiyat hareketlerini 1 yıl ve üzerindeki fiyat hareketleri, orta vade trendi 3-9 ay arasındaki fiyat hareketleri, kısa vade trendi de 1 aylık fiyat hareketleri arkadaşlar. Bu trendler bizim için çok önemli çünkü biz kendi vademizi belirleyebiliriz. Mesela bir hisse alıp satarken destekten aldık, dirence geldi. Bu 1 aylık bir süreçte de olabilir. 3-9 aylık süreçte de olabilir. 1 yıllık süreçte de olabilir. O yüzden trendi takip etmemiz çok önemli burada. Bu da zamansal olarak bunları ifade ediyor. Uzun vadeli de 1 yıl, orta vade trendi 3-9 ay, kısa vade trendi de 1 aylık fiyat hareketleri dediğimiz trend çeşitleri bunlar. Örnekte bakacak olursak arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi turuncuyla gösterdiğimiz ana trend uzun vade trendi demişiz. Yani 1 yıllıktan fazla fiyat hareketini içeriyor. Şurada gördüğünüz arkadaşlar ikinci trend orta vade trendi. 3-9 ay. Buradaki çizimimiz 3-9 aylık bir direnç çizgisi arkadaşlar. Burada bunu örnek olarak gösterebiliriz. Üçüncü trend de kısa vade trendi. Yine burada da 1 aylık direncimizi çizmişiz arkadaşlar. Şuradaki 1 aylık direnç bizim için kısa vade trendi olarak söylenebilir. Arkadaşlar trendler sadece destek olarak değil, direnç olarak da gösterilebilir. Örnekte gördüğünüz gibi. Yani şuradan şöyle bir destek çizdiğimizde arkadaşlar, şuradan şöyle bir destek çizdiğimizde şurası da bizim için orta vade bir trend oluyor. Kısa vade olarak da arkadaşlar şurayı çizeriz. Burası da kısa vade trend oluyor. Kısa vadede destek olarak gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar kısa vade trend analizlerini bu şekilde gördük. Şimdi bir de bunların çeşitlerini görelim. Evet, gördüğünüz gibi 3 çeşit trendimiz var. Yükselen trend, alçalan trend ve yatay trend arkadaşlar. İlk olarak yükselen trende bakalım arkadaşlar. Yükselen trend ilgili finansal ürünün fiyatlarının yeni yüksekler yaparak sürekli bir şekilde yükselmesi sonucu oluşur. Arkadaşlar yükselen trendde şöyle bir şey var. Hemen kalemimizi açalım. Yükselen trendde ne diyor? Yeni yüksekler yaparak. Yükselen trendde basit şekilde şu. Dipler arkadaşlar. Dipler sürekli yükseliyor. Dipler sürekli yükseliyor. Evet. Dipler sürekli yükseliyor böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz burada diplerin sürekli olarak yükselmesinin sonucu oluşmasına yükselen trend diyoruz. Arkadaşlar yükselen trendin gerçekleşmesi için en az 2 tane noktadan geçecek. Burası 1, burası 2, 3. noktaya geldikten sonra biz artık diyebiliriz ki burası bir yükselen trend çizgisidir. Görüldüğü gibi dipler sürekli yükselmiş. Dipler sürekli yükselmiş arkadaşlar. Şurası birinci dip. Şurası ikinci dip. Şurası üçüncü dip. Şurası dördüncü dip. Hadi şurayı da uzatalım. Burada beşinci dip. Yükselen trendde diplerin sürekli yükselmesiyle oluşuyor demiştik. Ve yükselen trendten söz edilebilmesi için en az 2 dip noktadan geçmesi gerekiyor demiştik. Kripto para ya da hisse alırken en iyi trend yükselen trend olduğu için bu trendde alım yapabilir ve çok iyi kazançlar elde edebiliriz. Yükselen trend çizgisi en iyi alım yeridir. Arkadaşlar örnekte gördüğünüz olduğunuz gibi birinci noktadan geçirdik, ikinci noktadan geçirdik ve üçüncü noktaya değdirdik. Ne oldu arkadaşlar? Burası bizim için bir yükselen trend oldu. Dipler ne oldu? Sürekli yükseldi değil mi? Sürekli yükseldi. Burada 2,5'tu. İkinci dibimizde 5,5. 3'te 11 oldu diyelim. Biz burada neyden söz ediyoruz? Yükselen trendten. Yükselen trend
bizim için neydi? En iyi alım yeriydi. Biz buradan aldık. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Şurada yaklaşık 2 katından daha fazla bir kazanç elde ettik. Şuraya geldi. Şurada 4 katına kadar çıktı. Yükselen trend bozulmadı değil mi? Ama gelip şurada düşseydi biz burada malı stop olacaktık zaten. Evet arkadaşlar, yükselen trendi bir daha söyleyecek olursak sürekli diplerin yükselmesiyle oluşan trenddir. En az 2 noktadan geçmesi gerekir arkadaşlar. En az 2 noktadan geçmesi gerekir. Ve diplerin sürekli yükselmesi gerekir. Biz borsacıların alım yapması gereken yer yükselen trend dibidir arkadaşlar. Yükselen trend yakaladıktan sonra desteği altına kırana kadar beklersek arkadaşlar çok iyi kazançlar elde edebiliriz. Arkadaşlar yükselen trendten sonra bir de yükselen trend kanalı var. Biraz önce ne yaptık? Yükselen trend çizgimizi çizdik. Buradan birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip, dördüncü dip, beşinci dip, altıncı dip diye sıraladık. Şimdi ben buraya ne yaptım? Bir tane yükselen trendimi çizdim. Dip noktalardan geçirdim. Yükselen trend kanalı da yükselen trend çizgisine paralel bir çizgi zirvelerden çizilebiliyorsa oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben bu çizginin aynısını zirvelerden geçiriyorum. Şöyle tuttum ve zirvelerden geçirdim. Burada ne oldu arkadaşlar? Bir kanal oluştu değil mi? Şurada bir kanal oluştu. Şurada bir kanal oluştu. Biz ne yaptık? Yükselen trend çizgisinin kopyaladık. Yükselen trend çizgisine paralel bir çizgi çektik ve arada bir kanal oluştu. Ve bir paralel kanal oluştu. Biz buna ne diyormuşuz? Yükselen trend kanal diyormuşuz. Yükselen trend kanalında arkadaşlar alım ve satım yapmak çok kolay. Kazanç da çok güzel elde edilebilir arkadaşlar. Şöyle örnekleyelim hemen. Ben A hissesini buradaki destekten aldım. Geldim buradan sattım. Tekrardan desteğe geldi buradan aldım. Tekrardan dirence geldi buradan sattım. Desteğe geldi buradan aldım. Dirence geldi sattım. Desteğe geldi aldım. Kaç kere al sat yaptım arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 kere al sat yaptım. Bir trend kanalında 3 kere al sat yaptım ve para kazandım arkadaşlar. Yani trade ettim. Yükselen trend kanalı arkadaşlar çok güzel bir kanal. Yakaladıktan sonra çok güzel kar marjları bırakabiliyor. Mutlaka siz de dikkat edin arkadaşlar. Yükselen trend kanalını yakaladığınızda çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki trendimiz alçalan trend. Alçalan trend de arkadaşlar yükselen trendin tam tersi. Şöyle tam tersi. Bir finansal üründe arkadaşlar tepeler sürekli düşüyor. Tepelerin sürekli düşmesi sonucunda oluşan trende biz alçalan trend diyoruz. Bunda da bir kural var. En az 2 noktadan geçerse bu şartı sağlıyor. Alçalan trend şartını sağlıyor arkadaşlar. Örnekte gördüğünüz gibi tepeden birinci nokta alınmış, ikinci noktadan geçirilmiş ve alçalan trend çizilmiş arkadaşlar. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe, dördüncü tepe. Gördüğünüz gibi tepeler sürekli düşüyor. Ne oluyordu? Tepelerin sürekli o düşmesiyle alçalan trend oluşuyordu. Arkadaşlar kripto paraya da hisse alırken alçalan trend yatırım yapmaktan kaçınacağız. Niye kaçınacağız? Çünkü sürekli tepeler düşüyor. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi alçalan trendi çizdik. Alçalan trend geçildikten sonra yani şu direnç kırıldıktan sonra şuralardan alım yapılabilir. Neden alım yapılabilir? Çünkü yeni bir yükselen trend ya da yatay bir trend yakalayabiliriz. Şurada kırdıktan sonra gördüğünüz gibi şurada kırdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir trend oluşmuş. Şurada bir trend oluşmuş arkadaşlar. Ne yaptı? Alçalan trendi kırdı. Yükselen trende giriş yaptı. Biz tekrardan alım yaptık ve
kar elde ettik arkadaşlar. Yükselen trendde olduğu gibi alçalan trendde de alçalan trend kanalı var arkadaşlar. Alçalan trendde de yine tepelerden geçirdiğimiz çizgiye paralel olarak diplerden geçireceğimiz çizgi arasında kalan bölgeye alçalan trend kanalı diyoruz. Biz ne yapmışız? Tepelerden geçirmişiz arkadaşlar. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta. Sonra gelmişiz. Aynı çizgiyi diplere bırakmışız. Burada da oluşmuş. Görüldüğü gibi kanal bu şekilde oluşmuş arkadaşlar. Ama genelde biz yükselen trend kanalını kullanacağız. Çünkü orada çok iyi kar marjları var. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trend çeşitlerinin son olarak yatay trendimiz var. Yatay trend arkadaşlar belli bir trend yönünün olmadığı, fiyat değişimlerinin yatay düzeyde gerçekleştiği trend modelidir. Bu trend çeşitlerinde arkadaşlar destek ve dirençleri çizmek mümkün fakat zaman aralığı geniş arkadaşlar. Örnekte gördüğünüz gibi şurasını destek olarak belirledik, dirence geldi. Tekrardan gitti arkadaşlar, destek, direnç, destek arkadaşlar. Destekten aldık, dirençten sattık. Destekten aldık, dirençten sattık. Arkadaşlar yatay trendde de çok güzel kar marjları yakalayabiliriz. Yükselen trendde olduğu gibi ve yükselen trend kanalında olduğu gibi arkadaşlar. Burada fiyat hareketlerini tahmin edebilmek daha kolaydır. O yüzden çizimlerinizi yaparken yükselen trend ve yatay trende dikkat edin. Genelde yükselen trendde çok iyi kazançlar sağlarız. Bunun yanında yatay trendde de yüksek kazançlar sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, trend analizleri ve trend çeşitlerini işledik arkadaşlar. Bugünlük konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.